Çevrim içi özgürlük buluşmalarından herkese merhaba. Bu akşam 2001 yılının Almanağını konuşacağız. Biz Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak Türkiye'de 2001 yılında Türkiye'nin demokrasi, ekonomik özgürlükler, sivil özgürlükler ve hukuk devleti alanlarında ne gibi gelişmeler yaşadığı, hangi toplumsal olayın ya da hangi olayların bu alanlara etki yaptığını konunun uzmanlarıyla değerlendirmeye çalışacağız. İlk başlığımız hukuk devleti ve hukuk devleti bölümünün yazarlarından biri olan Sayın Doçent Doktor Ali Rıza Çoban'la hukuk devleti konusunda Türkiye'nin 2020 ve 2001 yılındaki karnesine Türkiye'de hukuk devleti alanında ne gelişmeler olmuş, hukuk devleti ileri mi gitmiş yoksa geri mi gitmiş? Aslında bu konuda herkesin bir fikri vardır ama daha böyle ampirik verilerle, olaylarla, donelerle konuyu derinlemesine irdelemeye çalışmıştık. Almanak raporunda kıymetli hocam Ali Rıza Çoban yazmıştı. Yazarlarından biriydi. Hocam öncelikle yayın davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Ben de Özgürlük Araştırmaları Derneği'ne ve size çok teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. İyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hocam 2020-2001 yılı Türkiye'nin, daha doğrusu dünyanın pandemiyle cebelleştiği bir dönem olarak tarihteki yerini aldı. 2019'un sonlarından itibaren dünya pandemi gerçeğiyle tanıştı ve artık sonuna da yaklaştı diyebiliriz. İlk olarak Türkiye'de ben raporu inceledim, yazdığınız bölümü. Covid-19 tedbirlerinin hukuki zemininin olup olmadığını bahsetmiştiniz. Onu ele almıştınız. Sonra işte Osman Kavala'nın tutuklu bulunması olsun, cezaevindeki işkence olayları olsun, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması olsun birkaç böyle önemli başlığa değinmişsiniz. İlk olarak bu Covid-19 pandemisi tedbirlerinin hukuki zeminine ilişkin yazdığınız kısmı özetleyebilir misiniz? Sonra daha detaylı olan, daha önemli olan gelişmeleri de burada değerlendirelim. Çok teşekkürler. Şimdi sorduğunuz soruya da elbette cevap vereceğim ama önce bir hukuk devleti meselesiyle ilgili bir temel çerçeve çizip ondan sonra hemen soruya geçmek belki daha açıklayıcı olabilir. Şimdi bildiğimiz gibi hukuk devleti aslında bireylere hukuki öngörülebilirlik sağlayan devlet olarak tanımlanabilir. Yani bireylerin kendilerini hukuki güvence altında hissettikleri, hangi eylemleri yaptıklarında hangi sonuçlarla karşılaşacaklarını öngörebildikleri, dolayısıyla kamu otoritelerinin güç kullanırken, yetki kullanırken keyfi davranmadığı, aksine anayasalarında, yasalarında yazılı olan kurallara uyan devlete biz hukuk devleti diyoruz. Bu çerçeveden baktığımızda bütün kamu yetkilerinin parlamentonun iradesi olan yasalara dayalı olarak kullanılması bir hukuk devletinde olmazsa olmaz koşullardan birisi. Şimdi elbette pandemi halkın sağlığını tehdit eden ciddi bir mesele. Yüzlerce, binlerce insan hayatını kaybetti. Dünya çapında da milyonlarca insan hayatını kaybetti. O nedenle kamu otoritelerinin böyle bir kamu sağlığı tehdidine karşı bir takım tedbirler alması beklenebilir bir şeydir. Ama bir hukuk devletinde her tedbirin olduğu gibi pandemi tedbirlerinin de bir yasal zemininin, yasal dayanağının bulunması gerekiyordu. Maalesef Türkiye'de buna ilişkin olarak pek çok alınan tedbir herhangi bir yasal ya da anayasal dayanağı olmaksızın sadece genelgeler yoluyla alındı. Mesela uzun süreli sokağa çıkma yasakları uygulandı. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar için çok uzun süren yasaklar uygulandı. Böyle bir tedbirin
uygulanabilmesi için mutlaka bir anayasal ve yasal dayanak gerekiyordu. Bizim ne anayasamızda ne de yasalarımızda böyle uzun süreli sokağa çıkma yasağı uygulanmasına yetki veren bir kural yok ve buna ilişkin bir yasa yapma yoluna da gitmedi maalesef hükümet ve parlamento. Sadece İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle böyle tedbirler uygulandı. Tabii ki başkaca da pek çok tedbir uygulandı. Hala yürürlükte olan birçok tedbir kaldırılmış olmasına rağmen mesela müzik yasağı uygulanıyor. İşte son zamanlara kadar gece 12'den sonra müzik çalınması yasaktı. Sanırım son zamanlarda 1'e çekildi bu ama hala bunun bir yasal dayanağı yok, yasal zemini yok. Bütün diğer tedbirler kaldırılmış olmasına rağmen o tedbir hala uygulanmaya devam ediyor. Tabii ki bir hukuk devletinde her tedbirin, çünkü bunlar bireylerin temel haklarına kısıtlama getiren tedbirler, bir yasal dayanağının bulunması gerekiyor. Anayasanın 13. maddesi açık bir şekilde temel hak ve özgürlüklerin ancak kanun yoluyla sınırlandırılabileceğini söylüyor. Buna uymadan uygulanan tedbirlerin bir hukuk devletinde kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Hocam çok teşekkür ederim. Diğer bir konu yargı reformu başlığıydı. Almanak'ta benim dikkatimi çeken. 2020 yılında iktidar bir yargı reformuna gideceğinin sinyallerini vermişti. Bu yargı reformu ne oldu hocam? Hakim mi kaldı yoksa bir şeyler yapıldı mı? Bu konuda da bizi ve izleyicilerimizi aydınlatırsanız seviniriz. Çok teşekkürler. Şimdi yargı bağımsızlığı tabii ki hukuki öngörülebilirliğin en temel güvencelerinden birisi. Yani hukukun bütün bireylere eşit olarak uygulanmasını sağlayacak olan temel denetim organı yargı. O nedenle de yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının güvence altında olması bir temel gereklilik. Özellikle 2010 anayasa değişikliğinden sonra Türkiye'de yargının yönetimi, denetimi ve mahkemelerin oluşumunda bir takım köklü değişiklikler yapıldı. 2 kez hakim ve savcıların yönetiminden sorumlu olan kurulun yapısı değişti. İlk önce 2010 anayasa değişikliğiyle değişti. Daha sonra 2017 referandumuyla yeniden bir kez daha değişti. Bu arada yüksek mahkemeler olan Danıştay ve Yargıtay'ın yapısında 4 kez köklü değişiklik yapıldı. Üye sayıları artırıldı, işte daire başkanlıkları, ondan sonra daire üyeliklerindeki yapılara ilişkin köklü değişiklikler yapıldı. Bu kadar çok değişiklik yapılması hukuki güvence sağlamak bakımından çok hayra alamet gelişmeler olarak okunabilir durumlar değil. Şimdi 2017'de yapılan değişiklikten sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun hem adı değişti, adındaki yüksek ibaresi kaldırıldı, hem de yapısı değişti ve önemli ölçüde üyelerin seçimi yürütmenin kontrolündeki yasamanın yetkisine verildi. Bu da yargı bağımsızlığı konusunda bir takım tereddütlerin oluşmasına neden oldu. Malum 15 Temmuz darbe girişiminden sonra pek çok hakim ve savcı görevden çıkarıldı, 4500 civarında. Bunların yerine 10.000'den fazla yeni hakim ve savcı alındı. Ve bu süreçte hakim ve savcıların mesleki güvenceleri konusunda bir takım tereddütler oluştu. İşte 2017 referandumu, 2019 yerel seçimlerinde
Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar insanlarda bir takım tereddütler oluşturdu. Ve pek çok uluslararası gözlemcinin raporlarına baktığımızda Türkiye'de yargı bağımsızlığı konusunda ciddi bir problem olduğu gözüküyor. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da yansıdı. Hem Selahattin Demirtaş 2 kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi hem de 2. daire Osman Kavala kararında sözleşmenin 18. maddesinin ihlal edildiğine, yani temel hakları sınırlama yetkisinin kötüye kullanıldığına karar verirken Türkiye'deki yargı bağımsızlığı konusunda ciddi problemler olduğunu da dile getirdiler. Şimdi beklenti ne? Bu temel yapısal sorunları ortadan kaldıracak bir reform beklentisi var kamuoyunda. Ama bu konularda hükümet bir takım eylem planları açıklamasına rağmen gördüğümüz daha mevzi, küçük usulü değişikliklerden ibaret. Bazı usul kanunlarında yapılan değişiklikler, bazı işte ceza kanununda ufak tefek değişiklikler, işte suç ceza hakimliklerinin kararlarına sadece koruma tedbirleriyle ilgili kararlarına karşı denetimin yine suç ceza hakimliklerinden alınıp asliye ceza mahkemelerine verilmesi gibi mevzi değişiklikler yapıldı ama köklü o bütün yargı üzerindeki tereddütleri giderecek köklü bir değişiklik yapılmadı maalesef. Hocam teşekkür ederim. Şimdi hocam sözün kime ait olduğu konusunda muhtelif rivayetler var ama şöyle bir söz var. İşte Marcus Aurelius'a atfediliyor, Balzac'a atfediliyor falan. Aklıma o geldi. Kanunlar örümcek ağına benzer. Küçük sinekler ağa takılır, büyük sinekler ağı deler geçer. Siz de çok duymuşsunuzdur. Aslında çok genellemeci bir söz, kategorize edici bir söz. Şimdi ama bu tarafları, sözün defoları bir yana, şimdi Türkiye'deki duruma baktığınız zaman sanki bence küçük sinekler de çok ağa takılmıyor. Yani Türkiye artık bu tabii sizin gibi bu konu uzmanının yanında benim yorum yapmam biraz abesle karşılanabilir ama Türkiye sanki artık hukuk devleti değil, kanun devleti sınıfına bile neredeyse zor giren bir ülke haline geldi desek acaba çok abartmış, mübalağa yapmış olur muyuz? Estağfurullah. Başta söylediğimizi belki tekrarlayarak girmekte fayda var. Şimdi hukuk devleti dediğimizde kamu otoritelerinin keyfi yetki kullandığı değil, bütün yetkilerini anayasadan ve yasalardan aldığı bir devlet olarak tanımlıyoruz hukuk devletini. Tabii ki bu yasaların da sadece adının yasa olması yeterli değil. İçerikleri de önemli. Yasaların hem içeriği hem de yapısı bir hukuk devletinde önem taşıyor. İçerik nedir? İçeriklerinin öncelikle temel hak ve özgürlüklere saygılı olması lazım. Temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran, ayrımcı nitelikte yasalar yapılıyor ise bunlar adı üzerinde yasa olsa bile aslında hukuk devletine uyan düzenlemeler olarak görülemez. Diğer taraftan da kanun dediğimiz şeyin bir takım yapısal niteliklere de sahip olması lazım. Nedir onlar? Genel olacak, soyut olacak, ileriye dönük olacak, herkes için öngörülebilir olacak. Dolayısıyla kişiler hem yasaların uygulanması bakımından eşit muameleye tabi tutulacak hem de yasaların düzenlemeleri eşit olacak. Şimdi bu konulara bu açılardan baktığımızda Türkiye'de son 10 yıl içinde ciddi bir erozyon yaşandığını söylememiz mümkün. Elbette 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 2 yıllık bir olağanüstü hal dönemi uygulandı ve bu olağanüstü hal döneminde
30'dan fazla 31 KHK çıkarıldı. Ve bu KHK'ların denetimini Anayasa Mahkemesi reddetti ve bu KHK'ların çoğu anayasaya açıkça aykırılık oluşturuyordu. En başta bir kere anayasanın sözüne uymuyordu. Çünkü anayasa olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesini sadece olağanüstü halin gerektirdiği koşullarla sınırlıyor. Ama öyle olmadı. Bu 30 KHK'da pek çok kanunda 1000'den fazla maddede değişiklik yapıldı. Hepimiz hatırlayacağız. İşte arabalara kış lastiği takılmasından rektörlerin atanmasına kadar pek çok konu bu KHK'lar yoluyla düzenlendi ve Anayasa Mahkemesi de daha önceki içtihatlarından dönerek bu kanun hükmünde kararnameleri hiçbir şekilde denetleyemeyeceğini söyledi ve denetleyemeyeceği yönünde bir karar aldı. Bu kanun hükmünde kararnameler meclise geldiklerinde meclisin hemen gündeme alıp onaması veya değiştirmesi gerekirken meclis yaklaşık 2 yıl boyunca, 1,5 yıl boyunca bu kanun hükmünde kararnamelerle ilgili bir karar almadı. Hepsini bekletti ve 2018 yılının Şubat ayıydı yanılmıyorsam. Hepsini bir gecede hiçbir görüşme olmaksızın sadece el kaldırıp indirme şekliyle onaylayıp geçti. Şimdi dolayısıyla bu KHK'lar kanunlaşmış oldu. Hatırlayacaksınız bu KHK'larda ne gibi hükümler vardı? Mesela OHAL tedbirlerine karar veren kamu görevlilerine cezai, idari, mali sorumsuzluk getiren hükümler vardı. İşte 150 binden fazla kamu görevlisi yasama işlemleriyle kamu görevinden çıkarıldı. İşte sivillere dokunulmazlık getiren hükümler vardı. Güvenlik soruşturması gibi bir takım hükümler vardı. Başka pek çok temel hak ve özgürlüğe sınırlama getiren hükümler vardı. Bunların çoğu hakkında Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açtı ana muhalefet partisi bildiğim kadarıyla. Ama henüz aradan bu kadar uzun zaman geçmiş olmasına rağmen çok azı hakkında Anayasa Mahkemesi karar verdi. Dolayısıyla çıkarılan kanunların anayasaya uygunluğu konusunda bile ciddi bir problem var. Yine mesela kamu görevine girenlere ilişkin güvenlik soruşturması yapılması konusunda 3 kez üst üste değişiklik yapıldı. İkisini Anayasa Mahkemesi iptal etti. Aşağı yukarı aynı düzenlemeler tekrar geldi. Ve üçüncüsü hala Anayasa Mahkemesi'nin önünde. İşte olağanüstü hal tedbirlerinin olağanüstü hal sona erdikten sonra 3 yıl daha uygulanmasına ilişkin bir kanunu düzenleme yapıldı. O kanunun süresi bitti. Hala Anayasa Mahkemesi ona karar vermedi. 1 yıl daha uzatıldı geçen yıl. Onun aleyhine de dava açıldı. Onun da süresi bitmek üzere. Hala yine Anayasa Mahkemesi karar vermedi. Dolayısıyla kanunların bizatihi bireylerin temel haklarına getirdiği kısıtlamalar konusunda çok ciddi problemlerin olduğunu görüyoruz. Pandemi tedbirleri konusunda konuşurken söylediğimiz o genel kanuna uymama hali, o sadece pandemi tedbirleriyle de sınırlı değil. Başka pek çok alanlarda da bu yaklaşımın olduğunu görüyoruz. İşte mesela geçen yıllarda toplumsal olaylara müdahale eden kamu kolluk görevlilerinin işte kayda alınmasını yasaklayan bir genelge çıkarıldı. Böyle bir kısıtlamanın, basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir kısıtlamanın ancak kanunla yapılması gerekirken bir genelgeyle yapıldığını görüyoruz. İşte o genelge aleyhine dava açıldı. Sonradan iptal edildi ama
o iptal süreçleri 1 yıl, 2 yıl sürüyor ve o dönem boyunca o hukuka aykırı yetkiler kullanılmaya devam ediyor. Dolayısıyla o söylediğiniz mesele yasalara uymadan yetki kullanma meselesi bu dönemde önemli sorunlardan birisini oluşturduğunu söylememiz kaçınılmaz gibi gözüküyor. Hocam çok teşekkür ederim. Programımızın 2/3'ünü geride bıraktık. Ben hemen hukuk devleti, Almanak'taki hukuk devleti bölümünde öne çıkardığınız başlıkları hatırlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada konuşulan bir dava. Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamı. Şimdi bilindiği gibi Osman Kavala 18 Ekim 2007 tarihinde Gezi olayları soruşturması kapsamında cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs ithamından, suçlamasından tutuklanmıştı. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise bu tutuklama halinden yaklaşık 2 yıl sonra, 2 yılı biraz geçti, 2 yıl 2 ay, 26 ay sonra öyle hatırlıyorum. 2019 tarihinde Kavala'nın itham edilen suçları işlediğine dair şüpheyi destekleyecek delillerin olmadığına hükmetti ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de bu karardan 2 hafta önce Kavala'nın tahliyesini sağlanması gerektiğine dair bir açıklama yaptı. Şimdi bu noktada çok kısa bir yorum istiyorum sizden. Çünkü bir konu daha var. Ona da değinmemiz lazım. Osman Kavala davasını biz bu anlattığınız çerçeve içerisinde nereye koymalıyız? Şimdi Osman Kavala davası aslında tekil bir dava değil ama diğer davalardan ayıran bir takım özellikleri de var. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhine son yıllarda verdiği kararlara bakarsak aslında önemli bir ölçüde ihlal kararlarının ifade özgürlüğü ihlali ve ifade özgürlüğünü ihlal edecek şekilde tutuklama nedeniyle aynı zamanda özgürlük ve güvenlik hakkı ihlali kararlarından oluştuğunu görüyoruz. İşte Cumhuriyet Gazetesi yazarları Murat Sabuncu ve diğerleri kararı, Ahmet Şık kararı, yine gazeteci Murat Aksoy kararı, Atilla Taş kararı, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Ahmet Altan kararları, başka da var. İşte Bir Gün Gazetesi'nin yazarlarıyla ilgili kararlar var. Bu kararların hemen hemen tamamında ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken hususların suç şüphesi olarak değerlendirildiği ama bunun sözleşmedeki hakların kullanımından ibaret faaliyetler olduğu ve suç şüphesi delili teşkil edemeyeceği yönünde pek çok karar verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Şimdi Osman Kavala kararı da bu kararlar serisinin bir parçası. Osman Kavala'nın faaliyetleri yani suçlama konusu yapılan faaliyetleri doğrudan ifade özgürlüğü değil ama örgütlenme özgürlüğü, yine insan hakları savunuculuğu faaliyetleri çerçevesindeki faaliyetler. Şimdi belirttiğiniz gibi Osman Kavala hakkında işte iki nedene dayalı bir soruşturma açılmıştı ve o ilk tutuklama kararı, 2017'deki tutuklama kararı iki nedene dayanıyordu. Hem Gezi olayları hem de 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili suçlamalar da vardı Osman Kavala'ya ve o tutuklama kararı bu iki suçlamaya birden dayanıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar vermeden önce Cumhuriyet Savcısı 15 Temmuz suçlamalarıyla ilgili olarak Osman Kavala hakkında tahliyeye karar verdi. Resen tahliye etti. Ama tabii ki fiilen uygulanmadı. Çünkü diğer suçtan tutuklu kalmaya devam etti. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararını verdikten sonra ilk önce o savcının tahliye ettiği suçtan yeniden tutuklandı ve tahliye edilmedi.
Kısa süre sonra da işte hazırlık soruşturması sürecindeki tutukluluk süresi 2 yılla sınırlı olduğu için o süre doluyordu. Bu sefer yeni bir suçlama yapıldı. Casusluk suçlaması, hatırlayacaksınız. Aynı dosya içinden üretilen bir suçlamaydı bu. Yani dosyanın dışında bir delil ile yeni bir soruşturma açılmış değildi. Aynı dosyadaki deliller bu sefer başka bir suçlamanın konusu yapılarak tutuklama kararı verildi. Ve o zamandan beri bu casusluk suçlamasından tutukluydu. Ta ki hakkında hüküm verilip hükmen tutuklu hale gelinceye kadar. Şimdi buradaki temel tartışma konusu şu. Hükümet diyor ki biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına uyduk. Suçlamadan, yani Gezi davası suçlamasından tahliye edildi. Başka bir suçlamadan tutuklandı. Argümanını ileri sürüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının icrasının denetimini yapan Bakanlar Komitesi ise hayır, buradaki suçlamalar aynı suçlamalar, kararın gereğini yerine getirmek için tahliye edilmesi ve hakkındaki suçlamaların düşürülmesi gerekiyor iddiasında. Bu nedenle de Avrupa Konseyi tarihinde ikinci defa uygulamaya konulan bir ihlal prosedürü başlatıldı. Daha önce Azerbaycan aleyhine bir kez başlatılmıştı. Ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurarak ihlalin devam edip etmediği yönünde karar vermesini talep etmişti. Şimdi ikinci defa Kavala başvurusunda Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaya karar verdi. Ve artık dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu'nun büyük dairesinin önünde. Hocam çok teşekkür ederim. Son olarak da siz yazdığınız bölümde İstanbul Sözleşmesi'ne değinmişsiniz. Bilindiği gibi İstanbul Sözleşmesi 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nde çıkılmıştı. Bu karara işte kadın hakları savunucuları, feminist örgütler, insan hakları örgütleri, hukukçular, politikacılar, yani toplumun çok geniş bir kesimi tepkiyle yaklaşmıştı bu karara. Şimdi bu kararın hukuki boyutunu siz nasıl ele aldınız Almanak'ta? Kısaca onu dinleyip programımızı nihayete erdirelim. Çok teşekkürler. Bu konuda son yıllardaki önemli meselelerden birisi. Biliyorsunuz uluslararası sözleşmelerin çeşitli sözleşmeler var. İnsan haklarına ilişkin sözleşmelerde bir onay prosedürü var. Onay prosedürü ilk önce sözleşme imzalanıyor. Sonra onaylanması parlamento tarafından bir kanunla uygun bulunuyor. Sonra o onay kanununa dayanılarak yürütme organı onay işlemini tamamlıyor. Şimdi yetkide paralellik ilkesi gereğince bu şekilde yürürlüğe giren bir sözleşmenin aynı prosedürle yürürlükten kaldırılması gerektiği yönünde temel bir tartışma var. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın tek başına herhangi bir yetki kanunu almaksızın, parlamentonun iradesi olmaksızın tek başına böyle bir sözleşmeden çıkamayacağı yönünde bir argüman var. Bu konuda Danıştay önünde açılmış bir dava var ve dava devam ediyor. Biliyorsunuz Danıştay savcısı da iptali yönünde görüş bildirdi bu işlemin. Umarım Danıştay bu işlemi iptal eder ve anayasaya uygun olarak sözleşme tekrar yürürlüğe girer diyerek noktayı koyabiliriz herhalde. Hocam çok teşekkür ederim.
O zaman ben de şöyle bir temennide bulunmak istiyorum. Umarım bundan sonraki yıllarda çıkaracağımız almanaklarda hukuk devleti adına daha müspet konulardan, daha yüzümüzü güldüren hadiselerden ve gelişmelerden bahsetme şansını yakalarız. Dilerim o günleri çok fazla yaşlanmadan görürüz diyelim. Böyle bir temennide bulunalım. Ben size tekrar hem rapordaki emekleriniz için hem de yayınımıza çıkma nezaketini gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Maalesef Türkiye 2015'ten beri bu konuda geriye gidiyor. Biliyorsunuz bu alanda uluslararası bir çalışma yapan Dünya Adalet Projesi diye bir örgüt var. Bunlar hukuk devleti endeksi yayınlıyor. Türkiye 2015 yılında 80. sıradaydı. 2021 yılında maalesef 117. sıraya geriledi. Biz bu trendin tam tersine döndü. Türkiye'nin işte yüzlü sıralarda değil, ilk 20'lerde, 30'larda olduğu bir gelecek temennisiyle kapatalım. Evet, çok teşekkür ederim. Hakikaten böyle insanı düşündüğü zaman hayali bile çok mutlu ediyor bu temenninin. Umarım gerçekte bunu deneyimlemeyi de bir gün yakalarız diyelim. Bizim Almanak yayınlarımız devam edecek. Ekonomik özgürlükleri, sivil özgürlükleri ve demokrasiyi şöyle bir raporda masaya yatırmıştık. Burada da rapordan yansıyan öne başlıkları değerlendirmeye gayret edeceğiz. Ben herkese iyi günler diliyorum. Özgürlük araştırmalarını takip edin. Hoşça